Hoş geldiniz. Pek çoğumuz zaman zaman alışveriş yaparken kendimizi fazladan harcarken buluyoruz. Bir mağazaya girdiğimizde sadece birkaç küçük şey almak istiyoruz ama bir anda sepetimizi pek çok birincil önceliğimiz olmayan ihtiyaçlarıyla doldururken buluyoruz. Aynı durum online alışveriş yaparken de geçerli. Birkaç ekstra ürün alıyoruz ve bunlar elzem sarf malzemeleri de değiller. Peki neden böyle oluyor? Neden gereksiz yere fazla harcıyoruz? Bugün alışveriş yaparken neden daha fazla para harcamaya meyilli olduğumuza ve bunun arkasındaki psikolojik sebeplere eğilelim istedim. Başlamadan önce eğer bu kanala abone değilseniz ve abone olursanız bana oldukça destek vermiş olursunuz. Sizler için böyle videoları yapmaya devam ederim. Uzatmadan başlıyorum. İlk olarak hepimizin bildiği günlük yaşama psikolojisini hızlıca aradan çıkartalım. Bazı ülkelerde insanların geleceğe dair bir umutları kalmadığı için para biriktirerek istedikleri hayata ulaşamayacaklarını düşünüyorlar. Bu yüzden de anlık yaşıyorlar ve kazancını veya harçlığını biriktirmeyi bırakıyorlar. Bari şimdiki zamanı iyi yaşayalım düşüncesi hakim. Çünkü insanlara başka bir çare bırakılmamış. Var öyle ülkeler, biraz araştırınca çıkıyor. Gelelim genel anlamda yaşanan bir tüketim çılgınlığının perde arkasında yatan psikolojiye. Alışveriş yaparken çoğumuzun yaptığı en büyük hatalardan biri duygusal kararlar vermek. Gerçekten ihtiyacımız olmayan bir şey satın alırken çoğu zaman duygusal olarak bir şeyleri telafi etmeye çalışıyoruz. Mesela stresli bir gün geçirdik ya da moralimiz bozuldu. Hemen kendimize küçük bir ödül almak istiyoruz. O an alışveriş yaparak kendimizi rahatlatmak bir tür ödül gibi geliyor. Ama bu geçici mutluluk genellikle kısa sürüyor ve sonrasında pişmanlık başlıyor. Çünkü hedonik adaptasyon dediğimiz beynimizin o zevke karşı tolerasyon geliştirme olgusu var. Bu o aldığımız son eşyanın artık varlığına alışmamız sonucu heyecanını yitirmesi durumudur. Çünkü artık o eşyayı özümsedik. Bu yüzden yeniye karşı duyulan haz daha cazip geliyor. Bu yeni alıp alışma döngüsünü kıramadığımız için harcamalarımızın da sonu gelmiyor. Sinir bilimciler bu noktada para ile eşya değil anı satın almak gerektiğini söyler. Dikkat edin, sinir bilimciler diyor, Marcus Aurelius falan demiyor. Paramızda anı satın almak daha değerli çünkü geriye dönük baktıkları vakit insanlar dolu dolu yaşamış gibi hisseder. Nedeni ise ortada bir deneyim söz konusu. Bu yüzden de paranızda deneyim alın derler. Marcus demiyor. O anının üstünden her geçtiğimizde bize kalıcı ve tekrar tekrar mutluluk verebiliyor. Sonuç olarak güzel anılarımızın hedonik adaptasyondan etkilenmemek gibi bir özellikleri var. Bu döngüyü kırmanın en bilinen yolu bu. Bir diğer önemli psikolojik tüketim etkeni ise kısıtlılık algısı. Yani bunu almazsam bir daha asla bulamam düşüncesi. Bunu hep görüyoruz. Çoğumuz indirimlerde sadece bu hafta ya da son 5 ürün gibi uyarılarla karşılaştığımızda panikliyoruz. Beynimiz kaybetme korkusuyla hızlı harekete geçiyor ve o ürünü almak zorunda hissediyoruz. Oysa ki çoğu zaman gerçekten o ürüne ihtiyacımız yok. Fakat fırsat kaybolur diye düşünüp alışveriş yapmamız gerektiğine inandırılıyoruz. Edilgen söyledim çünkü bildiğimiz gibi bu bir pazarlama stratejisi. İndirimli fiyatlar ya da sınırlı stoklar beynimizi şimdi ya da asla şeklinde düşünmeye itiyor ve çoğu zaman bu gereksiz harcamaları yapmamıza yol açıyor. Bunun dışında bir başka faktör olarak sosyal etkiler de alışveriş alışkanlıklarımızı büyük ölçüde belirliyor. Yani sosyal medyada gördüğümüz muhteşem yaşamlar ve muhteşem ürünler bizim de benzer şeylere sahip olma isteğimizi artırıyor. Bu durum psikolojide social comparison diye geçiyor. Başka bir videomda detaylı olarak anlatmıştım bu sosyal kıyaslamayı. Bu faktör gördüğümüz gibi burada da karşımıza çıktı. Aynı zamanda tüketim kültürünün de bir öğesi olduğunu görüyoruz. Arkadaşlarımızın yeni aldığı telefonlar, arabalar ya da giydiği kıyafetler bizde de aynı şeyleri alma isteği uyandırabiliyor. Hepimiz az ya da çok bir şekilde temel içgüdümüz kaynaklı gelişen sosyal onay peşindeyiz. Bu onayı da bazen kendimizi pazarlamanın en zahmetsiz yolu olan alıp kuşanmak üzerinden yapıyoruz. Bu bazen sadece arkadaşlarımızın ya da influencerların önerileri yüzünden bile oluyor. Hangi ürünleri alacağımızı belirlerken çoğunlukla çevremizden ne gördüysek ona benzer şeyler almak istiyoruz. Yani sosyal çevre de bir etken. Ama abartıya kaçılmadığı sürece bize yakışanı giyip kuşanmak aslında tam tersine iyi bir şey. Gardırobumuzu kendi zevkimize göre donatıyoruz. Gözümüzü kapattığımızda bizi diğerlerinin nasıl görmesini istiyorsak genellikle bu hayal ürünlerini alıyoruz. Bu üzerimizde zarif bir görüntü doğuracak ise tüketmeyi abartmadığımız ve durmamız gereken çizgiyi bildiğimiz sürece gayet de iyi bir şey. Yadırgamak için değil, sadece altta yatan psikolojiyi nedensellik içerisinde anlamlandırmak için konuşuyorum. Başka bir neden olarak teknolojinin gelişmesiyle birlikte online alışveriş deneyimlerimizin de kişiselleştirilmeye başlaması var.
tarayıcı çerezleri dediğimiz olgu. Artık alışveriş yaptıkça neye ilgi gösterdiğimizi, hangi ürünleri incelediğimizi öğrenen algoritmalar var. Bir şey ararken aslında o ürünün reklamını bizim için en cazip şekilde yapıyorlar. Bu tür kişiselleştirilmiş reklamlar beynimizi bunu almalısın demeye zorluyor ve bu reklamlara karşı durmak çoğu zaman çok zor. Hatta bazen gerçekten ihtiyacımız olmayan bir şeyin bizi hemen al dedirterek tam sana uygun olarak sunulması fazladan harcama yapmamıza yol açan bir etken. Yine marketing üzerinden gidecek olursak indirimler ve promosyonlar da alışveriş alışkanlıklarımızı şekillendiren en büyük faktörlerden biri. Bir mağazaya girdiğimizde veya internetten alışveriş yaparken %50 indirim ya da 2 al bir bedava gibi teklifler hemen dikkatimizi çekiyor. Burada da yine aynı şekilde bu fırsatları kaçırmamak için hemen harekete geçen bir beyin işleyişi var. Burada bitecek kaygısı değil, ağız sulandırma olduğu için ayrı anlatıyorum. Düşünecek olursak çoğu zaman aslında o ürünleri almak zorunda değiliz. Yalnızca fiyatın cazibesine kapıldığımız için daha fazla harcama yapıyoruz. Bunu özellikle zincir marketlerdeki sarf malzemeleri için yaptıklarında evimizdeki henüz bitmediği halde büyük çoğunlukla o ürün alışveriş sepetimize giriyor. Ben geçen gün %40 indirime giren ağız bakım suyunu almamak için kendimi zor tuttum. Neyse ki almamayı başarabildim. Ama bu korkunç bir mıknatıs. Bu fırsat algısı stok yapma alışkanlığı aşılıyor. Gerçekten tehlikeli. Son olarak mağazaların tasarımı da alışveriş davranışlarımızı etkileyen önemli bir faktör. Mağazalar bizi daha uzun süre orada tutmak ve daha fazla alışveriş yapmamızı sağlamak için özel olarak tasarlanıyor. Hatta bunu bazı AVM'ler bile yapar bildiğimiz gibi. Aynı yöndeki yürüyen merdivenleri her katta AVM'nin ta öteki ucuna yerleştirirler ki her kattaki tüm vitrinleri görmeden yemek katına çıkamayın diye. Mağazalarda da hangi ürünlerin hangi raflarda yer alacağı, mağazadaki ışıklandırma ve müzik hepsi bizim harcama alışkanlıklarımızı doğrudan etkileyen şeyler. Çoğu zaman bir mağazaya girdiğimizde raflar arasında gezinirken gereksiz yere daha fazla şey satın alıyoruz. Çünkü mağazanın iç planı bilinçaltımıza bizi o ürünlere yönlendirecek şekilde tasarlanmış oluyor. O yüzden sürekli reyonların yerini kendi aralarında her ay değiştiriyorlar. En optimum olan alışveriş deneyimini bulmak için. Ondan dolayı biz her gittiğimizde rafını ezberlediğimiz ürünü bıraktığımız yerde tekrar bulamıyoruz. Bütün bu psikolojik faktörleri göz önünde bulundurursak aslında alışveriş yaparken çoğunlukla duygusal kararlar veriyoruz. Kaybetme korkusu, sosyal etkiler, indirimler ve kişiselleştirilmiş reklamlar bizi yönlendiriyor. Ancak bu tuzakların farkında olmak alışverişlerimizi daha bilinçli yapmamıza yardımcı olabilir diye düşündüm. Sonuçta harcadığımız her kuruşu daha bilinçli kullanmak bazı ülkeler için bir zorunluluk. Evet, var öyle ülkeler. Biraz araştırınca çıkıyor. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa ve henüz abone değilseniz kanalıma abone olup yorum yaparsanız algoritma kanalı daha fazla ana sayfaya çıkartabilir. Bu sayede daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Kanalımda bu tarz pek çok video mevcut. İlginizi çekerse beklerim.